Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem görüntüsünü hem lezzetini çok beğeneceğiniz nefis bir ıspanaklı pasta hazırlayacağız. Hemen işimize başlayalım. Öncelikle kremayı hazırlamakla başladım. Bunun için 1 litre kadar sütü uygun bir tencereye alarak üzerine 1 su bardağı toz şeker, 4 dolu yemek kaşığı kadar mısır nişastası. Her zaman söylediğim gibi özellikle bu gibi tatlılarda ve kremalarda genellikle daha güzel ve yoğun kıvam için ben mısır nişastasını tercih ediyorum. Lakin isteyenler, yani elinizde yoksa, olmazsa onun yerine buğday nişastası da kullanabilirsiniz. 4 dolu yemek kaşığı kadar da un ekledim. Bir tane yumurta sarısını da üzerine ilave ettikten sonra pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar güzelce çırpıp ocağı orta ateşte açtım. Ardından tamamen kaynamasını bekledim. Kaynamaya başladıktan sonra 2-3 dakika boyunca tekrardan pişirmeye devam ettim ki daha sonra tatlımızdan unun tadı ve kokusu gelmesin. Bu şekilde hazır ettikten sonra üzerine 1 dolu yemek kaşığı ortalama 50 ila 70 gram kadar tuzsuz tereyağı ekleyip yağ içerisinde eriyinceye kadar çırpmaya devam ettim. Ve hazır olan kremanın üzerini kapatıp oda sıcaklığına gelinceye kadar beklettim. Ardından buzdolabına kaldırdım. Her zaman söylediğim gibi eğer zamanınız var ise kremayı mutlaka bir gece öncesinden hazırlamayı ihmal etmeyiniz. Şimdi geçelim artık kekimizin malzemelerini hazırlamaya. Önce ıspanak püremizi hazırlayacağız. Bunun için ıspanak yapraklarını hemen blenderın içerisine aldım. Üzerine 1 çay bardağı süt ilavesi yaparak blenderdan geçiriyorum. Bu şekilde bir mutfak yani profesyonel blender kullanırsanız işiniz daha da kolaylaşmış olur. Ancak yok ise elinizde el blenderıyla veya mutfak robotuyla da bu işi kolaylıkla halledebilirsiniz. Ama dediğim gibi profesyonel blenderda daha smoothie kıvamında daha güzel bir kıvam aldıracağından eğer varsa mutlaka profesyonel blenderdan yardım alın derim. Hemen hızlıca geçtim artık kek malzemelerimi çırpmaya. 3 tane orta boy yumurtanın üzerine 1 su bardağı toz şeker ekledim ve tamamen beyazlayıncaya kadar çırptıktan sonra 100 mililitre yani ortalama 1 çay bardağı kadar sıvı yağ, birer paket kabartma tozu ve vanilin ve hazırladığım püreden 1 su bardağı kadar ilave ediyorum. Bir taraftan karıştırmaya devam ederken bir taraftan azar azar un ilavesi yapalım. Unu mutlaka önceden eleyelim güzelce. Ben toplamda 200 mililitrelik su bardağı ile 2 su bardağı kadar un kullandım. Kontrollü davranmanızı tavsiye ediyorum. Yani son 1-2 kaşığı kontrollü ilave edin. Son kıvamını da kekin sizlere gösterdim. Aynı videoda gördüğünüz şekilde olmalı. Bu arada ıspanak püresinde 200 mililitrelik su bardağını baz alarak o şekilde ölçüp üzerine ilave ettim. Uygun bir borcamı katı yağ ile güzelce yağladıktan sonra hazırladığım karışımı içerisine aktarıp önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişmeye gönderiyorum. Fırından çıkarmadan önce mutlaka bir kürdan testi uygulamayı ihmal etmeyiniz. Fırından çıkan keki tamamen soğuttuktan sonra bu şekilde bir krema torbasının uçluğuyla yani duy yardımıyla güzelce yuvarlak kestim. Eğer elinizde bu şekilde bir şey yoksa mesela kola şişesinin kapağıyla veya herhangi bir şeyle kesebilirsiniz. Yani o an elinizde ne buluyorsanız onunla kesin veya hiçbirisi yok küçük dörtgenler şeklinde yani kareler şeklinde bıçakla da kesebilirsiniz. Tamamen size kalmış, o şekilde uyarlayın yani. Ama böyle yaparsanız tabii işiniz daha da kolay olur. Genellikle zaten mutfakta pasta yapan herkesin evinde duy olduğunu tahmin ediyorum. Hemen geçtim artık kremayı hazırlamaya. Krema için tamamen pişirip soğuttuğum yani buzdolabında beklettiğim kremanın üzerine bir paket toz krem şanti ekledim. Bir tane de vanilin ilave ettim. Ardından 5 dakika boyunca çırptım. Şöyle güzel kıvamlı bir krema elde ettim. Hemen kekin üzerine gezdiriyorum. Bu arada ben kremayı da
keki de aynı anda hazırlamıştım. Yani aynı anda hem çektim hem hazırladım. Çok fazla bekletemedim. Eğer daha önceden hazırlayıp bekletirseniz kıvamı çok daha yoğun, güzel olur. Veya hazır kremayı en az 5-6 saat buzdolabında dinlendirirseniz çok daha yoğun ve güzel kıvamlı bir krema elde etmiş olursunuz. Bu arada bu kremayı dilediğiniz pasta ve tatlı tariflerinizde gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Kremanın üzerini tamamen düzleştirdikten sonra ayırdığımız kekleri mutfak robotundan geçirelim. Ve pastamızın üzerini robottan geçirdiğimiz kırıntı kek ile güzelce kaplayalım. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beni nerelerden, yani hangi ülke veya şehirlerden izlediğinizi, takip ettiğinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Hiçbir şey yazmak istemezseniz bile yoruma bir emoji bırakmanız benim için çok çok değerlidir. Çünkü sizlerin desteği sayesinde kanalım burada var. Ben de burada sizler için tarif paylaşmaya çalışıyorum. Şimdiden destekleriniz için hepinize ayrı ayrılıkta teşekkür ediyorum. Pastayı en az 2-3 saat kadar buzdolabında dinlendirmeyi ihmal etmeyelim. Zamandan dolayı ben sadece yarım saat kadar dinlendirebildim. Çünkü biliyorsunuz tamamını aynı gün içerisinde yapıp hem de çekim yapmak gerçekten zor olabiliyor. Yarım saat kadar dinlendirdikten sonra dolaptan çıkarıp dilimledim ve Hindistan cevizi frenk üzümüyle süsleyerek bu şekilde servise hazır hale getirdim. Hem görüntüsünü hem lezzetini gerçekten çok beğeneceğiniz bir tarif. Bu arada eğer daha önce hiç ıspanaklı pasta veya kek yapmadıysanız, yani bu tarifi de izlediğinizde bayağı bir tereddüt içerisindeyseniz, acaba yapsam mı yapmasam mı diye düşünüyorsanız kesinlikle tereddüt etmeden deneyebileceğiniz bir lezzet. Hiçbir tat, koku ve fark olmuyor. Yani gerçekten çok güzel bir lezzet ortaya çıkıyor. Mutlaka deneyin. Denedikten sonra da deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı lütfen deneyimlerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu arada kanalımdaki diğer videolara göz gezdirebilir, ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirimleri tüm olacak şekilde etkinleştirebilirsiniz. Eğer bildirimleri tüm olacak şekilde açarsanız yepyeni videolu tariflerimden anında haberdar olursunuz. Bir sonraki tariflerde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.